Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere sodalı, nefis bir köfte tarifi vermek istiyorum. Bu köfteyi fırında pişireceğiz. Izgara lezzetinde muhteşem bir tarif olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. 500 gram orta yağlı bir kıyma kullandım. Öncelikle kıymamın üzerine 1 çay bardağı galeta ununu ilave ediyorum. Bir tane orta boy kuru soğanı rendeledim ve hafif suyunu sıktım. Sonrasında üzerine onu da ilave ediyorum. 2 diş rendelenmiş sarımsağım var. Onu da ekledim. Baharat olarak karabiber, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Bunların miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oraya da göz atabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. Karbonat yoksa aynı ölçüde kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Şimdi köftemizin en önemli malzemesi olan soda ekleyeceğiz. 1 çay bardağı soda kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 100 milim. Şimdi bütün malzemelerimizi en az 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuralım. Yoğurduktan sonra köftemizi yaklaşık 2 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Bu şekilde çok lezzetli, harika bir köfte olacak. Köfte tarifinde yumurta kullanmadık. Yumurtasız bir köfte hazırladık. En az 3-4 dakika boyunca köfte harcımı yoğurdum. Şimdi üzerine bir kapak kapatıp buzdolabına kaldırıyorum ve 2 saat buzdolabında dinlendireceğim. Sonrasında şekil verme işlemine geçeceğim. Yaklaşık 2 saat boyunca buzdolabındaki köftemi dinlendirdim. Şimdi elimi hafif yağa batırıp şekil veriyorum. Cevizden şöyle biraz daha büyük parçalar koparıyorum. Ve elimle silindir şekli verip üzerine hafif bastırdıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime köftelerimi yerleştiriyorum. Yağ yerine su da kullanabilirsiniz. Elinizi şöyle hafif batırmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde köfteler daha pürüzsüz olacaktır. Ben bu şekilde hazırladım şeklini ama sizler dilerseniz yuvarlak olacak şekilde de yapabilirsiniz. Bu köfteyi sadece fırında değil tavada da tabii ki pişirebilirsiniz. Ama fırında çok daha lezzetli oluyor. Daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Köftelerimin hepsini şeklini verdim. Tepsiye yerleştirdim. Şimdi kenarlarına domates ve biber koyup o şekilde fırına vereceğim. Onlar da çok güzel bir şekilde kızarıyor ve çok lezzetli oluyor. 3-4 tane yeşil sivri biber koyuyorum. Ve yine 3-4 tane de domatesi iri iri olacak şekilde dilimledim. Onları da kenarlarına bırakıyorum. Evet, köftelerim artık hazır. Şimdi üzerlerine sadece birazcık sıvı yağ süreceğim. Daha güzel kızarmasını istediğim için. Sürmeden bu şekilde de tabii ki fırına verebilirsiniz ama sürdüğünüz zaman çok daha güzel bir şekilde kızarıyor. Bir fırça yardımıyla şöyle çok hafif yağ batırıp üzerlerine sürelim. Çok aşırı yağlı olmasına gerek yok. Dediğim gibi üzeri hafif yağlanması yeterli. Biber ve domatesi de aynı şekilde fırçayla yağ sürelim. Bu arada fırını 220 dereceye getirelim. Önceden ısıtılmış alt üst ayarlı 200 derecelik fırında köftelerimizi pişmeye bırakacağız. Pişerken dikkat etmeniz gereken tek şey fırının en üst rafında pişirmek. Bu şekilde hızlı bir şekilde kurumadan kızaracak ve alt taraflarını çevireceğiz. Gördüğünüz gibi fırının en üst rafına koydum. Ve şimdi kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 15 dakikada üst tarafları çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi hemen hızlı bir şekilde diğer taraflarını çevireceğim. Ve köftelerimin yine aynı şekilde alt taraflarında pişmesini sağlayacağım. Çok hızlı bir şekilde pişiyor. Yaklaşık 15 dakikada benim fırınımda kızardı. Bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kendi fırınınıza göre kontrollü bir şekilde pişirin. Üst rafta olduğu için hızlı bir şekilde kızarıyor. Evet, bütün köftelerimin diğer taraflarını çevirdim.
Biberleri de yine aynı şekilde çevirelim. Domatesleri de. Diğer tarafları da kızarsın. Şimdi tekrar fırının üst rafına tepsimi yerleştireceğim ve kızarmalarını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi üst tarafı da kızardı. Çok güzel, harika bir köfte oldu arkadaşlar. Toplamda 30-35 dakikada pişiyor altı üstü. Ama dediğim gibi bu süre herkesin fırın ayarına göre, fırın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Nefis köftelerimiz artık servis için hazır. Hemen fırından alıp servis tabağına koyarak bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Tavada kızartılan köfteden çok daha lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz bu videonun altına da olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, nefis köftelerimi hemen servis tabağına alacağım. Birazdan sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçine koymuş olduğumuz soda sayesinde yumuşacık ve içi sulu harika bir köfte oldu. Kesinlikle kurumuyor. Çok güzel yumuşacık bir köfte oluyor arkadaşlar. Domates ve biberlerim de aynı şekilde pişmiş, harika olmuşlar. Onları da hemen tabağıma alıp sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Evet, nefis köftelerim artık servis için hazır. Hemen sıcak sıcak servis edeceğim ama sizlere bir de şöyle dış çekimde göstermek istedim. İnanın çok lezzetli oldu. Tavada kızartılan köfteden çok daha güzel oluyor. Izgara lezzetinde muhteşem bir tarif. Eminim sizler de denedikten sonra bu tarif favoriniz olacak ve hep bu şekilde yapmak isteyeceksiniz. Bir de sizlere hemen şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi sulu sulu, yumuşacık, harika bir köfte arkadaşlar. Hemen tadına bakıp sizlere lezzetini tarif etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi sulu, kesinlikle kurumayan, çok lezzetli, tadı tuzu yerinde harika bir köfte oldu arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.